Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda döviz korumalı TL mevduat hesabından bahsedeceğiz. TL mevduat hesabının artık ayrıntıları da oluşmaya başladı. Bu ayrıntılar doğrultusunda dolar TL kurundaki bizlerin beklentileri hangi rakam seviyelerine doğru olabilir? Sizlerle birlikte bunu bu video içerisinde değerlendirmeye çalışalım. Öncelikle kanalıma bir beğeni atıp kanalıma abone olmamış arkadaşları da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, döviz korumalı TL mevduat hesabının ayrıntıları ortaya çıktı. Bu ayrıntılar doğrultusunda 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve 12 aylık vadeler şeklinde TL mevduat hesabına para yatırabiliyorsunuz. Bu para yatırmayla birlikte mesela 3 aylık bir opsiyon yaptığınız zaman, bankayla bir anlaşma yaptığınız zaman bu 3 aylık zaman zarfı içerisinde faizden çıkamıyorsunuz. Ayrıca 3 ayın sonunda sizlere her gün saat 11'de Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu bir kur seviyesi olacak. Bu kur seviyesi üzerinden de 3 ayın bitiminde bir hesaplama yapılacak. Eğer mevduat faizine yatırdığınız TL miktarınız bu dolar miktarının getirisinden az ise bunun üstüne dolar getirisi ilave edilecek. Tabi bu 3, 6, 9, 12 aylık süreler ve dilimler arasında olacağı için %100 tam getiriyi alabilmeniz için 12 aylık opsiyonel bir sözleşme bankayla yapmanız şart. Bu 12 ayın altında yapacağınız 6 ay 3 ila 6 aylık zaman dilimleri içinde buradan alacağınız kar marjı, eğer doların getirisi daha yüksek olursa %50, 12 aylıkta da %100, yani tamamını hazine aktarmalı olarak alabileceksiniz. Şimdi burada faiz sevmeyen, faize yatırım yapmayanlar için bu uygun mu? Geçen gün gazetede okudum, bununla ilgili Diyanet'e sorular sorulmuş. Bu da bir faize girdiği şeklinde Diyanet'in fetvaları varmış. Tabii ben okuduğumu söylüyorum. Bu tür işler benim işlerim değil, bu işler din adamlarının işleri. Peki bu mevduat faizinin ne gibi etkileri ve yan etkileri olabilir? Şimdi bu mevduat faizi etkileri, istediğiniz zaman çıkabilme durumunuz olsa bu güzel. Mesela kurdaki ani artışlarda çıkıp kurdaki bu fark oranından faydalanabilseniz bu güzel. Fakat bu şekilde olmuyor. 3 aylık bir sözleşme mesela yaptınız. Bunun 89. gününde para lazım oldu, parayı çektiniz. Bundan hiçbir şekilde faydalanamıyorsunuz. Veya 12 aylık zaman dilimleri içerisinde bir opsiyonel sözleşme yaptınız. Paranızı çekmek istediniz. Gene dediğim gibi burada hiçbir türlü dolar getirisinden faydalanmanız mümkün değil. O yüzden süreyi tamam olarak tamamlamanız şart. Peki 2 gün önceden, mesela sözleşmenizin dolmasına 2 gün var veya 1 gün var. Dolar kuru tepede, aynı pazartesi salı günkü olay gibi bir olay oldu. Dolar TL kuru 5 lira 6 lira birden düşüş yaptı. Gene de bu şekilde bu opsiyonel orandan maalesef ki faydalanamıyorsunuz. O günkü kur hangi düzeydeyse sizler o seviyeden faydalanabiliyorsunuz. Daha öncelerden bu sistem 1-2 kere kullanılmış. Fakat tutmadığı yönünde haberlerde okudum. Yani başarısız olmuş. Pek etkili bir yöntem olarak düşünülmüyor. Ayrıca bunun hazineye yükleri de var. Hazineye bir yük getiriyor. Bu da hazine içerisinden ödenecek bir miktar. Tabii buna vergi ödeyen vatandaşlar da itiraz edebilir. Bunun anayasa tarafı nasıl olur? Bunu hukukçular daha iyi bilir. Fakat öbür taraftan da insanlar düşünebilir, yani başkalarının faizini benim ödediğim vergilerle niçin karşılıyorsunuz şeklinde bir ortaya olay da çıkabilir. Ayrıca bunun kuru aşağıya çekmesiyle birlikte cari açık dengesinde bozulmalar da meydana gelebilir. Yani ithal malların tekrar ucuzlaması içerideki ithal mallara talebi de arttırabilir. O yüzden girdi çıktı dengesi açısından da baktığımız zaman gene cari açıkta oynamalara, olumsuz yönlere sebebiyet verebilir. Ayrıca hazineden aktarılacak para
dolar kurunun yüksek olması ve çok sayıda kişinin bundan faydalanması durumunda hazinenin üzerindeki yük de artacağından dolayı bu da gene enflasyonist baskı olarak piyasalara yansıyabilir. Yani neresinden bakarsanız bakın bu kur avantajlı olabileceği gibi riskleri de çok fazla olan bir kur düzeni şeklinde de okunabilir arkadaşlar. Dolar TL kurunu incelediğimiz zaman dolar TL kurunda bir düşüş band kanalı aralığı içerisine girmiş bulunmaktayız. Tekrardan bizlerin olumlu bir vaziyete geçebilmemiz için dolar TL kurunda 13.77 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Şu an band olarak baktığımız zaman 12.02, yukarıda da 13.77 band aralığında seyreden bir dolar TL kuru izlemekteyiz sizlerle birlikte. Buradaki hareket 12.02 kırılır ise eğer aşağı yönlü kırılması durumunda 10.94 seviyesine doğru dolar TL kurunun evrilmesine neden olabilir. Şu an dediğim gibi düşüş band aralı ve kanalı içerisinde olduğumuz için tekrardan yükseliş kanalına geçebilmemiz için ise 13.77 üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Eğer burada 13.77 seviyesi üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak bizler o zaman tekrardan dolar TL kuru için yükseliş kanalına tekrardan geçtik diyebiliriz. Çünkü yükseliş kanalı 13.77 bu hafta itibariyle 16.61 kanal aralığı içerisinde oluşmasını beklediğimiz kanal aralıkları. En yakinen takip edeceğimiz şu an için bizler için kanal aralığı 12.02 ve 13.77 kanal aralığı olarak gözüküyor. Grafik üzerinde baktığımız zaman sizler de bu kanal aralıklarını takipte kalmanız faydalı olacaktır diye düşünüyorum. TL'de olanlar, alım yapmak isteyenler. Evet arkadaşlar, bence artık buralardan kademeli olarak alınabileceği yönündeki düşüncem mevcut. Sizler de buradaki kırılımlara göre kademeli bir şekilde kendi alım seviyelerinizi belirleyebilirsiniz. Benimkisi sadece kendi düşüncemdir ve asla yatırım tavsiyesi değildir. 6 lira düşmüş bir kur üzerinde alım yapmak için, kademeli alım yapmak için fazla düşünmeye de gerek yok. Ocak, Şubat, Mart ayı riskleri oldukça fazla. Bu riskler hala ortadan kalkmış değil. Enflasyonist baskı, ayrıca Aralık ayı içerisinde Merkez Bankası'nın gene bir toplantısı. Onun içerisinde Ocak 2022 yılı içerisinde Merkez Bankası'nın bir faiz toplantısı artı Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanacağı datalar mevcut. Bu datalarla birlikte yön tekrardan yukarı yönlü evrilebilir. Fakat kısada baktığımız zaman tekrardan bir olumlu seyir izleyebilmemiz için, yükseliş kanalına girebilmemiz için bizler bu hafta itibariyle 13.77'nin üzerinde kapanış görmemiz şart. Bu kapanışları görebilir isek tekrardan yukarı yönlü band seviyelerini sizlerle birlikte takip edebiliriz. 12.02 altında da 10 lira 94 kuruş seviyesine doğru dolarda bir geri çekilme hali hazırda takip edilmesi gereken seviyeler şeklinde yorumlanabilir. Evet sevgili dostlarım, kısaca temel ve teknik analiz olarak dolar TL kurunu değerlendirdik. İnşallah bu videoların sizlere bir faydası oluyordur. Faydası olduğunu düşünüyorsanız da beni takip edebilirsiniz ve kanalıma bir beğeni atabilirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.